Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam ilk soruyla başlıyorum. Kısırlık nedir? Kısırlık sağlıklı bir çiftin bir yıllık düzenli ilişkiyle eğer 35 yaşın altındalarsa gebe kalamama halidir. Eğer 35 yaşın üstünde bir çiftten bahsediyorsak bu sürede 6 ay olarak değerlendiriyoruz. Spontan düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamama halini aslında biz kısırlık diyoruz. Peki kısırlık genetik bir durum mudur ya da geçici midir? Kısırlık genel olarak infertilite olarak adlandırdığımız bir durum aslında. Geçici diyebiliriz. Yani şöyle altta yatan eğer kadında veya erkekte bir patoloji varsa bizler bunu giderebiliyoruz bazen yaptığımız tedavilerle ve bu durumda geçici oluyor. Ancak kadınlarda primer ovaryen yetmezlikte yani over rezervi tamamen tükenmişse veya erkeklerde azospermi dediğimiz herhangi bir şekilde sperm tespit edilemiyorsa bu durumda kalıcı bir kısırlıktan söz ediyoruz aslında. Bu durumda farklı tedavilere yöneliniyor ve geçici bir durumdan söz edemiyoruz maalesef. Hocam ya da çiftler belli bir süre bekliyorlar aslında hani bu olacak diye ya da birazcık bunlarla ilgili korkuları var. Biraz size gelmekte gecikebiliyorlar. Evet. Bu kısırlık tedavisinde nasıl bir yol izliyoruz? Kısırlık tedavisinde biz çiftlerimize şunu öneriyoruz aslında. Eğer ikisinde bilinen bir ek hastalığı yoksa, bir cerrahi geçirmemişlerse, bir kemoterapi, radyoterapi öyküleri yoksa, kadınlarda adetler düzenli ise bu durumda bizler çiftlerimize haftada 2 veya 3 gün düzenli ilişkiyle 1 yıl korunmasız ilişki öneriyoruz. Ancak bunun sonrasında bir gebelik oluşmamışsa kadın ve erkeği ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Hem fiziksel muayenelerini hem de gereken tetkikleri yapılıyor. İşte kadınlarda adet döneminde yapılan hormon testleri, fizik muayenenin dışında, ultrasonun dışında, HSG dediğimiz ilaçlı rahim filmi olarak adlandırılan histerosalpingografi yani bir ilaç veriliyor ve eşliğinde radyolojik görüntü alınıyor. Rahim içerisi düzenli mi veya tüpler açık mı kapalı mı bunu görmüş oluyoruz. Bu şekilde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Erkeklerde de hem fizik muayene hem de aynı zamanda spermiyogram dediğimiz sperm testi ile herhangi bir problem var mı bunun tespitini yapıyoruz. Ve tespit ettiğimiz durumlara göre de bazen yumurta takibi dediğimiz yani kadına belli bir ilaç veriliyor veya ilaçsız yumurta takibi yapılıyor, kontrollü çatlatma yapılıyor ve o süreçte spontan ilişki öneriyoruz. Kendiliğinden gebe kalma durumunu değerlendiriyoruz. Veya erkekte eğer sperm hareket azlığı söz konusuysa bu durumlarda direkt aşılama tedavisine geçebiliyoruz. Yani kadının normal yumurta takibinden sonra erkeğin spermi laboratuvar ortamının sperm örneği hazırlanıyor menisi ve kadına direkt transfer ediliyor, rahim içerisine veriliyor. Buna aşılama diyoruz. Veyahut da eğer erkekte ciddi bir sperm sayısında azlık söz konusuysa sperm toplama gibi işlemler yapılıp direkt tüp bebeğe geçilebiliyor. Veya yine kadında aynı şekilde yaptığımız yumurta takiplerinde veya yaptığımız tetkiklerde düşük yumurta rezervinden söz ediyorsak bu durumlarda hastaları direkt tüp bebeğe de yönlendirdiğimiz oluyor. Tamamen saptadığımız patolojiye göre tedavimize yön veriyoruz. Peki gebelikte yaptığınız testler nelerdir hocam? Gebelikte yaptığımız testler ilk olarak gebe kalındığında kadının normal fizik muayenesiyle birlikte rutin testleri aslında yani kan sayımı, biyokimyasal değerleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, tiroid değerlerini. Onun dışında toksoplazma, rubella, CMV gibi bizim geçirebileceğimiz toplum içerisinde yaşarken fakat geçirdiğimizde fark etmediğimiz ancak gebelikte geçirilmesi halinde bebekte ciddi beyninde, gözünde etkiler bırakabilecek hastalıkları tarıyoruz. Veya hepatit B, hepatit C, HIV gibi toplumsal bulaşıcı hastalıkları da tarıyoruz. Onun dışında gebeliğe özgü testlerimiz var aslında. 11-14 haftada ikili test, 14. haftadan sonra üçlü test veya dörtlü test olarak isimlendirdiğimiz tarama testlerimiz var. Onun dışında 18-22 hafta arasında önerdiğimiz ayrıntılı ultrason yani ikinci düzey ultrason, bebeğin anatomik olarak tamamen değerlendirilmesi ve aynı zamanda bebeğin ek yapılarını yani plazantanın, rahimin de değerlendirilmesi. Bir de gebelik sürecinde önerdiğimiz şeker yükleme testi yani OGTT dediğimiz bizim oral glukoz tolerans testimiz var gebelikte önerdiğimiz. Biraz aslında bahsettiniz aslında da ikili test, üçlü test, dörtlü test. Bunları biraz açıklayabilir miyiz? Tabii. İkili test, üçlü test ve dörtlü test aslında gebeliğin haftalarına göre yapılan testler. Yani eğer biz öncelikle ikili testi yapmışsak üçlü veya dörtlüyü istemiyoruz sonrasında.
İdealimiz ve hala en değerli olan tarama testlerinden biri ikili test. 11-14. gebelik haftasında yapılıyor. Bebeğin ultrasonografik olarak değerlendirmesinde normal anatomik yapılarının dışında bebeğin ense kalınlığına bakılıyor. Onun dışında burun kemiği var mı yok mu ona bakılıyor ve anneden bir kan alınıyor. Bu değerlerle birlikte bize biyokimyasal bir rapor geliyor, bir risk haritası geliyor. Bu riske göre bizler işte trizomi 13 ve 21 dediğimiz, 18 ve 21 dediğimiz genetik hastalıkları tarayabiliyoruz. Onun dışında bu ikili testle birlikte gelen bir PAPA değeri var. Bununla birlikte biz gebelikte tansiyon yüksekliği olur mu? Buna bağlı preeklemsi dediğimiz bir durumla karşılaşır mıyız? Gelişme geriliğiyle karşılaşır mıyız? Gebelik zehirlenmesiyle karşılaşır mıyız gibi durumları öngörebiliyoruz. Dolayısıyla ikili test bize bunları veriyor ve bir tarama testi. Yani ikili testte riskin yüksek çıkması bu çocuk Down sendromudur demek değil veya riskin düşük çıkması da genetik olarak %100 normal olduğu anlamına gelmiyor. Eğer burada yüksek riski biz tespit edersek ileri incelemelere gidiyoruz ve hastalarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Üçlü ve dörtlü testte daha ileri haftalarda yapılan testler. Yine aynı şekilde bebeğin alınan ölçümleri ve beraberinde annenin kolundan verdiği bir kanla yapılan yine bize bir risk hesaplaması veren testler. Ve dediğim gibi tamamıyla bir tarama testi, tanı testi değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki yükleme testi nedir? Zararları var mıdır? Bunu duyuyoruz ama. Şeker yükleme testi, oral glikoz tolerans testi aslında bizim gebelik şekerinin tanısını koymak için önerdiğimiz testlerden biri. 24-28. hafta aralığında uyguluyoruz. Normalde eğer gebelik öncesi bir obezite varsa, ailede şeker hastalığı varsa veya kişide insülin direnci varsa daha erken haftalarda yapılabilir gebelik şekeri açısından. Ama hiçbir risk faktörü olmasa da yine önerdiğimiz testlerden biri. Neden? Çünkü gebelik şekeri sadece gebelik döneminde ortaya çıkabiliyor ve gebelik sonlandıktan sonraki 6 haftalık süreçte, lohusalık sürecinden sonra devam etmeyebiliyor. Yani hasta normal hayatına, diyabetik hasta olmadan devam edebiliyor. Bir grup hastamızda gebelik döneminde tanı alıyor, gebelik gestasyonel diyabet dediğimiz tanıyı alıyor. Ve sonrasında lohusalık döneminden sonra yani gebelik sonlandıktan sonraki 6. haftadan sonra kan şeker yükseklikleri devam ediyor ve hasta aslında bir diyabet tanısı almış oluyor. Ve buna göre bir ömür boyu yaşam değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Bu anlamda önemli. Onun dışında gebelik şekeri bebekte etkilenmelere sebep olabiliyor. Eğer biz tespit edip kontrol altına alamazsak ne yapabilir? Bebeğin kalbinde etkilenme yapabilir, karaciğerinde etkilenme yapabilir. Masum olarak iri bebek yapabilir. Hani bu tamam tombik bebekler seviyoruz ama bir de normalde anne karnında sağlıklı bebeklerin de ölüm riski var. Ani ölüm riski, açıklayamadığımız her şey normal, sağlıklı. Ancak gebelik şekeri olanlarda bu risk biraz daha artıyor. Bu anlamda bizim gebelik şekerini tespit etmemiz, varsa kontrol altına almamız işte diyetle veya insülinlerle önemli. Açlık tokluk şekerleri yediğimiz öğünlere göre, öğünlerin içeriğine göre değişiyor. Dolayısıyla bize bir şeker hastalığının tanısını koydurmaz, şüphelendirir ancak ama tanı testi olarak şeker yüklemeyi bizler öneriyoruz. Şu anda da dünyada yapılan bilimsel çalışmaların hiçbirinde gebeliğe, anneye veya bebeğe negatif etkisi saptanmamış. O anlamda tüm kadın doğum camiası olarak bizler şeker yükleme testini öneriyoruz aslında. Hocam siz başta bahsettiniz aslında da kısırlıkla ilgili birazcık. Şimdi biz buna tam kısırlık demediğimiz takdirde yani bir kadın için bir overyen yetmezlik mevcut. Evet. Ya da bir erkek için azospermi dediğimiz spermlerin yetersiz olması. Böyle bir yolda nasıl bir tedavi planı çıkartıyoruz? Şöyle, overyen yetmezlikte eğer yapılan işlemlerle bir yumurta toplama işlemi yapılabiliyorsa tabii ki önceliğimiz bu oluyor kadınlarda ve hastayı ona göre yönlendiriyoruz. Tüp bebeğe mi dönüyoruz birazcık daha? Tabii ki yumurta topladıktan sonra artık tüp bebeğe dönüyoruz ama dondurulmuş yumurtanın başarısı dondurulmuş embriyoya göre biraz daha düşük. Ama hastamız bekar, primer overyen yetmezliği var, yaşı genç. Bu hastaları bizler mutlaka yumurta dondurma işlemine yönlendiriyoruz. Yumurtaları toplanıyor, hani ne kadar toplanabilirse onlar donduruluyor ve hasta istediği müddetçe saklanabiliyor aslında ve sonraki süreçte de dediğiniz gibi tüp bebek şansı olabiliyor. Bu yumurta bir bekleme süresi var mı? Yani ne kadar dondurulmuş kalabiliyor? Aslında bir bekleme süresi yok. Yok değil mi? Aynen. Hasta istediği müddetçe kalabiliyor onlar. Bu anlamda hani bir bekleme süresi vermiyoruz hastamıza. Onun dışında azospermi ile ilgili de erkeklerde eğer hani azospermi açıklayacak bir problem varsa, anatomik olarak bir defekt varsa
Hani öncelikle bunların işlemleri, cerrahileri yapılabiliyor. Varikosel, hidrosel dediğimiz durumlarda da erkekte sperm sayısında, sperm kalitesinde düşüklük görebiliyoruz bizler. Bu ameliyatlar sonrasında sonraki spermiyogramlarda iyileşmeler görüyoruz. Çünkü erkekte sperm her seferinde yeniden üretiliyor. Ama kadında öyle değil. Kadınlar doğduğunda bir yumurta rezerviyle doğuyorlar ve o onların ömür boyu rezervi. Yani eğer hastalık geçirirse veya genetik altta yatan bir faktör varsa, zaten doğuştan bir düşük over rezervli bir hastaysa, primar overyen yetmezliği varsa bu hastalarda zaten erken menopozu göreceğiz ve beraberinde de bu hastalar bize zaten düzensiz adet şikayetleriyle başvuracaklar hayatlarının bir döneminde. Ama kadınların dediğim gibi bir deposu var doğuştan ve biz bunu değiştiremiyoruz. Sadece erken dönemde fark edip önleyici şeylerin önüne geçebiliyoruz veya yumurta dondurma gibi hastayı güvence altına aldığımız tedavi yöntemlerini öneriyoruz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top ile kısırlıkla ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.